Selamlar. Gerçekten çok uzun bir zamandır çekmekten, kaçındığım bir videoyla karşınızdayım. Sonunda Dubai'de yatırım ve Dubai'de şirket kurulumu playlist'inin ilk videosunu şu an çekiyoruz. Neden uzun zamandır kaçındım? Yani şöyle, dünyada tabii ki paranızı yatırabileceğiniz, paranızın keyfini sürebileceğiniz çok fazla yer var. Bunların içinde Dubai de çok öne çıkıyor. Ben niye kaçındım? Şimdi Dubai ile ilgili her konuyu değerlendirirken şunu unutmayın. Dubai'de yerel yönetimin işte bir sürü emirlik var. Bunlar paraları toparlıyorlar. Her yıl bir reklam bütçesi oluşturuyorlar kendilerine. Bu reklam bütçesinin içinde de şu var. Bazı influencer'ların mesela işte gidip Dubai'nin PR şirketi bizim kanala şöyle bir teklifle gelebilir. Ya Ahmet bu yıl işte 12 videoda bizi güzelce öv. Biz de sana atıyorum 150.000 dolar bir ödeme yapalım. Bu böyle ilginç ve şaşırtıcı geliyor ya, bu çok doğal bir şey ve sürekli de influencer'lara Instagram olsun, işte Twitter'da olsun, YouTube'da olsun bir yatırım yapıyorlar. Yani Dubai ile ilgili gördüğünüz bu öne çıkartmanın büyük bir kısmı çok iyi bir stratejinin sonucu. Şimdi Dubai'de yatırımı değerlendirmeye almadan önce şuna bakmamız lazım. Dubai nasıl buraya geldi? Yani baktığınızda 40 yıl önce bir tane yol var. 10 tane de bina var etrafında. Hakikaten çölün ortasında çok mütevazi kaynakları olan bir yer. Çevredeki emirliklerin biliyorsunuz çok güzel bir avantajı var. Petrolleri var. Ama Dubai'nin ya çok az ya da hiç petrol kaynağı yok. İkisinden biri, inanın hatırlamıyorum. Yani öyle ekonomiyi destekleyecek falan bir petrol pozisyonları yok. Ama hem çevredekilerin desteğiyle hem de kendi iyi stratejileriyle şöyle bir karar alıyorlar. Biz turizm ve hizmet sektöründe çok öne çıkacağız. Çok büyük ve öncü bir ülke olacağız diyorlar. Bu konuda da yani gerçekten Dubai bunu başaramadı diyen den zaten kaçın. Yani ben başaramadı asla demiyorum. Kendi yapmak için yola çıktıkları işi başardılar. Turizm olarak gerçekten çok başarılı bir ülke. Servis sektörüyle ilgili çok pahalı tabii ki hizmetler baktığınızda. Yani Avrupa fiyatlarının üstünde ama yine iyiler. Bu sıfır vergili şirket konusunda da çok fazla şirketi çektiler. Tabii ki çevre emirlikler de bunu başardı. Herkes Dubai'yi konuşuyor. Neden? İşte orada bu iş daha yerel yönetimin çok para kazandığı bir iş olduğu için başarılı ve göz önüne geliyor. Şimdi onlar bu yolu seçtiler ve çevre emirlikler de yatırım yaptılar. Dışarıdan da çok fazla yatırım çektiler ve çekmeye devam ediyorlar. Bu işte büyük ölçüde başarılı. Ama Dubai ekonomisinin kırılganlığından bahsetmek için çok güzel bir örnek var. Bu Burj Halifa denilen o kocaman bina, zaten herkes gidip orada fotoğraf çektiriyor önünde. Herhalde bir ben gittiğimde fotoğraf çektirmedim. O bina inşa edilirken biliyorsunuz para bitiyor Dubai'de. Yani şöyle, projenin parası bitmiyor. Ülke kaynaklarını tüketiyor. Neden? Bir kriz ortamı var. O dönemde ekonomik kriz ortamı var. Bu Amerikan krizinin bir uzantısı olan bir kriz. Paralar suyunu çekiyor. Bankalarda para yok. Kendi kaynaklarını tüketmiş durumda. Ama inşaatın devam etmesi gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir para yatırılmış bu inşaata. Ve şöyle düşünün. Dev bir yer. Hani o ekonomide çok önemli bir yeri olacak bir yapı. Gidiyor yan emirliğe gidip abi bende para bitti biraz verebilir misin deyip isminin değişmesi şartıyla bu bina tamamlanıyor. Ben bunu niye anlattım? Şimdi o dönem de Dubai çok revaçtaydı. Yani kule yapılmadan önce küçük bir yer veya dışarıdan yatırım almıyor değildi. Ama bakın ne kadar hızlı bir şekilde dışarıdan kişisel kaynaklarını kullanarak borç almak zorunda kaldı. Ve bununla ilgili de bir imtiyaz verdiler borcu veren kişiye. Bu şu anlama geliyor. Dubai'nin ekonomisi aslında göründüğüne göre çok kırılgan. Çünkü turizm hop diye kesilebilecek bir şey. Eee, Servis endüstrisi şunu göreceksiniz. İleride gittikçe daha rekabetçi çözümler Dubai'den gelen hizmet akımının önünü kesecek. İçeride tüketilen paranın da bir sınırı var. Yani çünkü şöyle ilerledikçe yıllar şunu göreceksiniz. Zenginlere gelin paranızı burada tadını çıkartın konusunda çok daha ilginç teklifler gelecek. İşte Dubai niye çekiyor? Orada gidiyorum ben vergisiz yaşıyorum diyorlar. Vergiyi dolaylı olarak veriyorsun ama büyük kaynakların varsa o gözüne batmıyor. Nasıl vergiyi dolaylı veriyorsun? Yemek pahalı. Kalacak yerler olması gerekenden pahalı. Hizmetler pahalı.
Baktığınız zaman her şey geçici. Orada siz bir vatandaşlık edinemiyorsunuz. Hep işte bir şekilde lisans bedeli, şirket lisansı yenilemesi, şirketle ilgili kiralarla ilgili oradaki oturma izninizi korumanız gerekiyor. Yani her şeyin geçici olduğu ve baktığınız zaman her konuda da bir para kaybettiğiniz bir yer. Yani örnek veriyorum, yani dünyanın herhangi bir yerinde şirket açtığınızda öyle yüksek lisans bedelleri olmuyor. Tabii ki burayı bir serbest bölgeyle karşılaştırabilirsiniz. Ama baktığınızda global bir serbest bölge olarak da geçerliliği o kadar da fazla değil. Yani tabii finans endüstrisi için iyi, servis endüstrisi için iyi ama baktığınız zaman öyle çok genel geçer bir yer değil. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Türkiye'de dış yatırım iştahı arttıkça, çok arttı biliyorsunuz. Türkiye yerleşiklerin yurt dışına yaptığı gayrimenkul yatırımları katlanarak artıyor ve artmaya da devam edecek. Bu benim için şunun sembolüdür. İşte insanlar Türkiye'den kaçıyor. Bunun sembolü değildir. Ben şunu görüyorum. Türk yatırımcısı, Türkiye'li yatırımcı dış dünyaya açılıyor ve çok ciddi manada artık ben buradayım diyor. Ben buradan da kira geliri elde edeceğim diyor. Ben buradan da para kazanacağım. Bu gayrimenkulden kazanılacak para, finansal piyasalardan kazanılacak parayı ben de alacağım diyor. Aslında bunun bir denklemi. Ama şimdi neyle sonuçlanıyor bu? Dışarıdan kendi ürünlerini satmak isteyen herkes Türkiye'yi abluka altına aldılar yani. Her dakika bir işte Dubai'den bir etkinlik, bir bizim ürünlerimizi alın, işte en iyi proje bizimki diyen bir sürü grup geliyor. Çok ciddi PR kampanyaları da arkasında var. Size söylediğim gibi devlet PR yatırım yapıyor ve bir anda şöyle bir ortam oluyor. Dubai'de yatırım en iyi yatırım, gayrimenkul yatırım. Şimdi Dubai'de yatırım bu arada ben yaptım ve bizim çevredeki firmaları çok katlayacak seviyede yatırımlar yaptık. Onu farklı bir bölümde, yani gayrimenkulü incelediğim bölümde bizim ne yaptığımızı detayıyla anlatacağım. Biz bu işi yapmadık değil. Biz sadece neye girdiğimizi bilerek girdik. Yani mesela şöyle bir şey var. Herkes diyor %15 kira geliri var, %12 kira geliri var. Ya şimdi öyle bir kira geliri bir yıl edinebilirsiniz. 2 yılda hadi diyelim ki edinebilirsiniz. Ki hani günlük kiralamalar, Airbnb işletme ücretleri buradan düşülüyor. Bazen bu kira sübvanse edilebilir. Biliyorsunuz sübvanse edilen kiralarla ilgili hani karşılaştırma yapmak ve bunun gerçekliğini görmek lazım. Ama uzun vadede böyle bir kira geliri elde etmeniz zaten feasible değil. Yani mümkün değil böyle bir şey. Çünkü inşaat yapımının ucuz olduğu bir ülke değil orası. Yani o inşaatı vücuda getirmenin maliyetleri de oldukça yüksek. Tamam, yani böyle çeşitli şöyle söyleyeyim. İşçilik ucuz tabii ki. Başka ülkelerden getiriyorlar. Pakistan, Bangladeş vesaire. Ucuza mal ediyorlar bu işi ama yani sonuçta bir malzeme konusu var. Bir de arsa konusu var. Yani onlar pahalı. Dolayısıyla yüksek ücretler oluyor. Şimdi kira konusuna geri dönelim. Siz çok yüksek bir kira alıyorsunuz belki. Evet, yani %10, 11, 15, yani bunlar çok yerine göre yakalanabilecek yatırımlar. Hani daha dış çeperdeki daha popüler olmayan projelerde çok mümkün değil. Belli yerlerde bunlar var. Oralarda da zaten gayrimenkul edinmek çok zor. Kimse satmıyor veya yükseğe satıyorlar. Yüzdesi olarak geliriniz düşüyor. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Dubai'de çok ciddi bir gayrimenkul fiyatlarının salınımı konusu var. Yani çok yükseliyor ve çok düşüyor. Şimdi buradaki risk ne? Evet, yüksek kira gelirim var. Yüksek kira geliri olan her yerde zaten gayrimenkul fiyatı riski vardır. Bu işin kuralı budur. Ne anlama geliyor bu? Şimdi Londra'ya gidiyorsunuz. Gayrimenkulü satın alıyorsunuz. İşte bu Kensington, South Kensington'da gayrimenkul aldınız. %1,5 mu 1,75 mi ne kira getirisi yıllık. Şimdi Dubai'de %15 alıyorum. Niye? Çünkü Kensington'da çok az gayrimenkul var. Satın almak inanılmaz zor. Ve bu bir şey gibi, yani parayı oraya park ettiğiniz zaman bu külçe altından daha kıymetli bir şeye geliyor. Limitli. Ama Dubai'de her dakika yeni inşaat yapılıyor ve fiyatlar dalgalanıyor. Dolayısıyla tabii ki daha fazla kira alacaksınız. Çünkü yatırımınız daha riskli bir yerde. Yani portföyde bence olmalı Dubai. İlginç bir değer teklifi. Ben şu an fiyatların tepede olduğuna inanıyorum ama iyi bir fırsat bulunursa neden olmasın? Alınabilir. İyi fırsattan benim kastım ne? Çok basit. Böyle bizim projemiz en muhteşem gibi yaklaşmayacağız. Orada oturmuş yerlerde iyi fiyatlı bir yer yakalamaya çalışacağız. İşte oraya girilir. Çünkü doğrudan geliştiriciden aldığınızda o bir kar payı alıyor. Birkaç yıllık gelirini kendi alır geliştirici her zaman. Birinci elden sattığında. Çünkü pazarlama, işte ekibin bonusları, primleri, maaşlar gibi çok ekstrem onların giderleri var. Biz gidip ama çoktan
yatırımını yapmış insanlardan alarak bir fırsat elde edinebiliriz. Kısaca detaya girmeden Dubai dosyasında şundan da bahsetmek istiyorum. Şirket kuruluşuyla bir oturma izni var ve bence çok ilgi çekici. Hatta böyle enteresan konuları da var. Biliyorsunuz sizi kendi devletinize iade etmiyor Dubai veya sizin devletinize varlıklarınızla ilgili, rapor vermiyor. Banka hesabında şu kadar vardır diye. Bunlar tabii ki avantaj ama ben her zaman şeffaf yönettiğim için mal varlıklarını, ya beni çekmiyor diyeyim ama bunu bilmekte yarar var. Gizliliğin önemli olabileceği dönemler olabilir ama oraya da sonuçta parayı bir şekilde yollayacaksınız eğer işte Havala gibi sistemlere girmiyorsanız onların da kendi içerisinde riskleri var çünkü. Baktığımızda ilgi çekiciliği bazen kısıtlanabiliyor. Siz şeffaf bir hayat yaşıyorsunuz. Ama saklayacak bir şeyler varsa gidilecek en iyi yerlerden bir tanesi Dubai. Tabii ki nasıl gittiğiniz çok önemli. Şimdi şirketle ilgili bu %0 vergi olayı da zaten gündemden kısmi olarak kalktı. Tamamen kalktı, yanlış bir yaklaşım. Ama ben şu hatayı çok görüyorum ve her programda özellikle üstüne basıyorum. Ben şunu bile gördüm. Çok da iyi bir iş insanı gidip kendi şirketiyle Dubai'deki şirketi arasında faturalaşmaya girmiş ve yani buradaki Türkiye'deki gelirini azaltmak için buraya para yollamış. Dubai'deki şirket oraya fatura kesiyor, para yolluyor. Ya işte bu çok büyük vergi cezası olan bir konu. Transfer fiyatlandırmasına girmiş yani. Şimdi o kurtardığınızı zannettiğiniz paranın kat be kat fazlasını vergi cezası olarak yersiniz. Artık Türkiye'de papuç pahalı hale geliyor. Ben şunun taraftarıyım. Ben Türkiye'deki şirketlerimin Dubai şirketleriyle öyle çok haşır neşir olmasını istemiyorum açıkçası. Yani bir servis sağlayıcı gelip ya işte Dubai'deki şirketimize ödeme yapar mısınız dediğinde ben 40 kere düşünüyorum ve muhtemelen eğer servis sağlayıcı alanında tek değilse bunu kabul etmiyorum. Yani farklı bir çözüm oluşturmasını istiyorum. Çünkü bu vergi cennetleriyle ilgili ilişkileriniz her zaman sizin şirketinizi bir üst risk grubuna taşır. Yani bunlar çok iyi planlanması gereken şeyler ama ben şu an neyi görüyorum? Herkes aman işte çok yüksek kira geliri varmış. Boş verin Avrupa'yı. Nasıl olacaksa Dubai'ye yatırım yap. Bu yanlış. Dubai'de iyi bir fırsat buldum ve bu fırsatın geçmişi bağımsız kaynaklardan teyit edilebiliyor. Biliyorsunuz malların ne kadara satıldığı, hangi projede, hangi dairenin ne kadara elden çıktığı Dubai'de şeffaf. Girip devletin portalına görebilirsiniz. Orada da tabii ki oyunlar var ama yine de kendi bilginize ulaşabilirsiniz. Kiralarla ilgili de olay çok kolay. Gidip bakacaksınız oradaki portallarda. Hakikaten yan projede yarı kira varsa biri de gelip size derse ama bizim projemiz çok güzel olacak. Biz çok üstünüz. Bizde işte musluklar şöyle derse onu dinlemeyeceksiniz. O zaman girerim, alırım. Portföyde de var Dubai'de gayrimenkul. Hatta dediğim gibi bu gayrimenkulü Dubai'de pazarlayanlardan çok daha büyük yatırımlar yapıldı bizim aracılığımızla orada. Şirket konusuna gelirsek şundan emin olmalıyız. Dubai'deki şirketimiz bir iş yapıyor olmalı. Sadece sizin adınıza kayıtlı fatura kesmek için kullanılıyor. Buradaki şirketlerle de entegre olduğu ortaya çıkarsa yandınız. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor ama şöyle bir şey olabilir. O bölgede işte çok dilli bir iş gücü var. Tamam çok pahalı. Türkiye'de de var aynısı da. Diyelim ki Dubai'de bir iş gücü oluşturdunuz. Sizin pazarlamanızı yapıyor. Orada çalışan insanlar böyle birazcık daha hırslılar. Çünkü her şey çok geçici. O çalışma izniniz kaldırıldığı an hop eve dönmeniz gerekiyor. Kısa sürede atıyor. İşte yani avantajlarına girmedim henüz. Avantajlarından bahsedeceğim. Bana Ahmet olarak uymuyor ama ben size şeffaf bir şekilde anlatmam lazım Dubai konusunu. Bana Ahmet olarak niye uymuyor? Yani ben donmuş gıda yemiyorum her şeyden önce. Yani ben böyle işte ayçiçek yağıyla yapılmış yemekleri falan yemiyorum. Çünkü oraya gittiğim zaman bunu yapmak zorundayım. Çünkü başka bir alternatif var. Yok yani sağlıklı denilen yerler bile sağlıksız orada. Dolayısıyla Dubai bana uymuyor. Ama size uyuyorsa ben bu kapıyı açmak zorundayım ve defalarca da yaptım. Orada şirketler de kurduk. Tabii ki bizim kurduğumuz şirketler orada tabela değil, içinde bir iş yapılıyor gerçekten ve hakikaten uluslararası vergi konusunda da sizi koruyacak bir sistem altında yapılandırılıyor. Bununla ilgili de zaten uzmanları kanalımızda da çok yakında ağırlamaya başlayacağız. Ama uzun bir giriş videosu çekmek zorundaydım. Playlist'in devamında Dubai'de yaşamı da göreceksiniz. Orada şirket kurma, şirketi kullanma, gayrimenkul yatırımları, satma, kiralama hepsini tek tek anlatacağım. Dediğim gibi bununla ilgili çok ciddi bir bilgi birikimimiz var. Konuşmadığımız için yok gibi gözüküyor ama bu playlisti eğer Dubai ile ilgili bir planınız varsa takip etmeye lütfen devam edin. Her zaman olduğu gibi
bölümü izlerken aklınıza gelen bütün soruları lütfen yorumlara yazın ve çıkarken beğen butonuna basıp aboneliği de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.